Merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu hafta NFT konuşacağız. En son NFT videosundan bu yana epey vakit geçti. Birçoğunuz da NFT videolarını merak ettiğinizi biliyorum. O yüzden bu hafta NFT'lerin geleceği konusuyla ilgili bir video yapmak istedim. Çünkü oldukça da değişiklikler oldu en son videodan bu yana. Birazcık onlara eğilelim, birazcık onlara bakalım çok vakit kaybetmeden. Şimdi ilk olarak sanatla başlayalım. Yine sanat piyasasıyla başlayalım. Crypto Art'la. Daha önce bahsettiğim bu cryptoart.io diye bir site vardı, hatırlarsınız. Orası sanat piyasasını, NFT sanat piyasasını takip etmek için şu an elimizdeki en iyi araçlardan bir tanesi. Geçmiş videoları takip ettiyseniz biliyorsunuz, piyasanın yavaş yavaş o hype dönemini, o artan ilgi dönemini geçip arkasında bırakıp normalize olduğu bir sürecin başladığını konuşuyorduk. Şimdi yavaş yavaş o oturmaya başladı. Son 2 aydır piyasa 20 milyon dolar civarında bir hacimle devam ediyor. Bir süre daha böyle gidecek gibi. Bence bu civarlarda normalize oluyor gibi görünüyor. Tabii yine daha önceki videolarda anlatmıştım. Polarize bir piyasa olduğu. Yani daha önce çok satıp kendine isim yapmış sanatçıların daha da çok sattığı ama yeni sanatçılara girmenin giderek zorlaştığı bir piyasaydı. Bence o da şu anda kalıplaşmaya başladı. Birazcık oturdu. Tabii bu moral bozmak için çok bir sebep değil. Yine NFT satmak isteyen bir sanatçıysanız hala tabii ki kendinize alan açabilirsiniz. Sadece eskisi kadar kolay değil. Bu 20 milyon dolarlık hacim bir sonraki hype'da kırılır mı? Yani bir sonraki hype ne zaman olur bir kere ve daha sonra da nasıl üstüne çıkarız henüz daha öngörmek çok zor. Şu anda sanat tarafında NFT'nin beklenen en büyük gelişme bu piyasanın en büyük koleksiyoncularından biri olan 888'in yanına yine bu ilk 10'daki sanatçıların önemli bir kısmını alarak kurduğu 888 The New World isimli platformunun lansmanı üzerinden olacağı bekleniyor. Bu platform ne çıkacak, nasıl olacak, işte bütün sanatçılar oraya mı gidecek, bütün koleksiyoncular oraya mı gidecek onu göreceğiz. Tabii en büyük koleksiyoncu işte ilk 10'daki sanatçılar piyasadaki polarizasyonu ne kadar kırabilir? Yani yeni sanatçılara alan açacak bir platform mu olacak? Nasıl olacak bilmiyoruz henüz daha. Onların hepsini göreceğiz. Ama şu anda çok böyle şatafatlı, pek alçak gönüllü olmayan bir lansman filmi hazırladılar, yayınladılar. Ne zaman açılacağı sitenin henüz daha belirsiz ama herhalde bu sene sonuna doğru açılışını yaparlar diye bekliyorum. Onun yeni sanatçılara ne kadar alan açacağını göreceğiz. Ama bugün size spesifik olarak aslında sanat tarafının birazcık daha dışına çıkan NFT, yani daha geniş anlamda NFT piyasasını konuşmak istediğim için bu videoyu çekiyorum sizle. İlk bugün değinmek istediğim şey tabii sanatın ötesindeki NFT piyasası dediğimiz zaman OpenSea'den birazcık bahsetmek gerekiyor. OpenSea bir platform biliyorsunuz, yani bir pazar yeri gibi. Daha önceki videolarda buna bir pazar yeri olarak laf etmiştim sanat piyasası konuşulduğu zaman. Çünkü sanat için kürasyon olmadığı için, herkes OpenSea'ye koyabildiği için seçilmiş sanat eserleri almak için en ideal yer değil. Ama daha geniş anlamda NFT alışverişi için en uygun piyasa, en uygun pazar yeri OpenSea gibi görünüyor. Mesela bu venture capital firmalarından, daha riskli yatırım yapan firmalardan Andreessen Horowitz en büyüklerinden bir tanesi. Sadece kriptoya çok ciddi miktarlarda yatırım yapıyor. OpenSea ile birlikte çıktıkları son yatırım turunda OpenSea'ye 100 milyon dolar yatırım çektiler. Bu da ki şu an değerlemesi 1 milyar doların üzerinde. Dolayısıyla hani teknoloji işine yatırım yapan insanlar da bu platformun muhtemelen ve NFT'lerin önünün açık olduğunu düşünüyorlar. Şimdi sanattan, yani NFT hacminin ve dikkatinin ve enerjisinin sanattan birazcık ne taraflara kaydığını konuşalım. Şimdi en çok benim gözüme çarpan, öne çıkan şeylerden bir tanesi profil fotoğrafları, avatarlar. Bu işte Twitter'da vesairede kullanabildiğiniz şeyler aslında bunlar. Ve bunların en eskileriyle başlayalım. Bu CryptoPunks. NFT ile birazcık haşır neşirseniz belki de duymuşsunuzdur, kesin görmüşsünüzdür. CryptoPunk'lar şu gördüğünüz biraz piksel art denen sanat eserleri profil fotoğrafı olarak kullanılıyor. Ve bunlar 2017'de piyasaya ilk çıkmış görseller. Ve o zaman bir kısmı bedavaya verilmiş. Satılanlar da zaten Ethereum çok düşük olduğu için çok ucuz fiyatlara satılmış görseller bunlar. Bugüne geldiğimizde bu CryptoPunk eserlere sahip olan, görsellere sahip olan, bunu profil fotoğrafı olarak kullanabilen insanların aslında dışarıya şöyle bir mesaj verdiklerini görebiliyoruz. İşte biz bu piyasada epeydir buradayız. Bu işi başından beri vardık. Bu izlenimi, bu prestiji verdiği için de zaman içinde değerleri oldukça yükseldi. Özellikle hype döneminde çok artmıştı. Dediğim gibi çok hani böyle birkaç dolarlardan satılmaya başlanan görseller olduğunu aklınızda tutun. Şu anda bak gördüğünüz yerde en son satışlar var. Mesela işte en son satılan 4 dakika önce 30 Ethereum'a satılmış, 23 Ethereum'a, işte 40 Ethereum civarlarında fiyatları oynuyor. Bu profil fotoğrafları konusunda, yani bu özellikle profil fotoğrafı olarak kullanılabilen avatar eserlerle ilgili işte bunların her birinin bir nadirlik
değeri oluyor. İşte gözlüğü, saçı, işte sakalı vesaire bir sürü şey üzerinden ne kadar nadir olduğuna karar veriliyor. Ve ona göre de aşağı yukarı bir değeri oluyor genelde. Ve bunlar tabii ki oldukça yüksek fiyata satılıyor. Dediğim gibi bunun esas sebebi CryptoPunk özelinde prestij. Çünkü biz bu işi çok eskiden beri vardık, buralardaydık deme mesajı veriyor. Bunlardan 10.000 tane var. Genelde bu profil fotoğrafı NFT'lerinde böyle bir sayı belirlenmiş. Niyeyse hep 10.000 civarında dönüyor. Muhtemelen CryptoPunk'ın işte çizdiği, oturttuğu çerçeve bu olduğu için, bu sistem tuttuğu için diğer yeni projelerde böyle 10.000 sayısı etrafında dönüyor. Şimdi bu CryptoPunk'ın başarısı çok baki olduğu için yeni projeler bu başarıyı yakalamak, benzer replike etmek, tekrar etmek istediler. Birçok proje çıktı. İşte yetiler çıktı, maymunlar çıktı, iskeletler çıktı, kuru kafalar çıktı. Birçok böyle avatar projesi denendi. Bunların bir kısmı başarılı oldu, bir kısmı olmadı ama şu anda bu ikinci, yani ilk hype dalgasından sonra avatar, profil fotoğrafı vesaire işine girip de başarılı olma ihtimali en yüksek görünen bu Bored Ape Yacht Club denen proje. Bu projede yine tekrar 10.000 tane avatar var. Bunlar gördüğünüz gibi çeşitli maymun avatarları. İşte bunların da aynı şekilde nadirlik değerleri neyse değişiyor. Şimdi bu ilk çıktığında, ki birkaç ay önce lanse edildi bu proje, satış fiyatı, yani ilkini mint edebilme fiyatı 0.7 Ethereum'du yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam beni aşağıda düzeltebilirsiniz ama bu civardaydı. Şu anda taban fiyatı 6 Ethereum. Yani 6 Ethereum'dan ucuza pek bu maymunlardan bulmak mümkün değil. Bu yeni bir prestij unsuru olarak ortaya çıktı. Diğer projeler şu anda bu kadar başarılı gideni ben en azından takip edemedim. Eğer biliyorsanız bana yazabilirsiniz. Şimdi bu profil fotoğrafı projelerini değerli kılmanın iki yöntemi var. Çünkü bunu piyasaya sürdüğünüz zaman insanlar bir anda satmaya çalışırsa bu sefer o ilk minting değeri dediğimiz, yani işte 0.7 demiştim bu maymunlar için. Bunu aldınız, 0.7'den mint ettiniz. Bu sizin. Şimdi bir anda satmaya çalışırsanız ve herkes satmaya çalışırsa işte piyasa ekonomisi, fiyatlar düşüyor. Dolayısıyla insanları bunu tutmaya ikna etmek gerekiyor. Bunun iki yöntemi var. Birincisi, bunu elinde tutan insanlara bazı artılar vermek. Yani bunların bir avantaj sağlaması. Mesela bu maymun projesinde cüzdanında maymunlardan olan insanlara işte bedava bir sweatshirt NFT'si verdiler. İşte ona sahipseniz maymuna eşlik edecek köpek NFT'si veriyorlar size bedava, işte onlardan alabiliyorsunuz. İkinci yöntem, bu profil fotoğrafı olarak aldığınız karakterleri bir kullanışlı hale getirmek. Bir oyunda, mesela bir oyun etrafında. Bunu Yeti projesi şu anda deniyor. Onlar çok iddialı başlamışlardı aslında. İşte 0.1 Ethereum'a mint ediliyordu Yeti projesi. Fakat oyun aynı hızda gelişmediği için bir anda fiyatları çok düştü. Şu an piyasa değeri 0.01 falan gibi 10 kat düştü. Bu bizi zaten bir sonraki aşamaya getiriyor. Oyun dünyası, NFT'lerin oyun dünyasında önemlice bir yeri olabilecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz süreçte bir sürü giyilebilen, oyunda kullanılabilen objeleri satın almaya, para vermeye alıştık. Ama şu ana kadar yaşanan sorun şu: mesela Fortnite'da bir kıyafet aldığınız zaman veya işte hangi oyun oynuyorsanız, League of Legends oynuyorsanız, orada aldığınız şeyi bir tek orada kullanabiliyorsunuz. NFT'lerin iddiası ve hayali, herhangi bir oyunda aldığınız bir şeyi diğer oyunlara da götürebilecek olmanız. Şimdi bu sanal dünyalara değinmişken de bunların en öne çıkanlarından bir tanesi Decentraland. Dolayısıyla birazcık Decentraland'e bakalım istiyorum. Decentraland bu Second Life'a oldukça benziyor. Karakter ve görüntüler aslında çok da gelişkin değil. Grafikler oldukça basit grafikler. Fakat bunun NFT ile çok iç içe geçmiş platformlar. Nasıl olduğunu göstereyim size. Bu benim karakterim. Bu karakterin üstünde şu anda gördüğünüz her şey hesap açtığınızda ücretsiz olarak sahip olabildiğiniz kıyafetler. Fakat daha sonra bu dünyanın kendi içinde satılan, birilerinin tasarladığı gözlük, pantolon, ayakkabı gibi, işte yok şapkalar, kasklar vesaire gibi envai çeşit kıyafet satın alabiliyorsunuz NFT olarak ve bu sizin oluyor. Öte yandan bu dünyada yine aynı şekilde NFT'lerinizi sergileyebiliyorsunuz. Burada arsa satın alıp, bu sanal dünyada arsa satın alıp oraya kendiniz istediğiniz şeyi inşa edip, mesela bir sergi alanı inşa edip NFT'lerinizi sergileyebiliyorsunuz. Şimdi onlardan bir tanesine gideceğim. Tabii burada en büyük sıkıntı, Türkiye'nin de internet hızı az buçuk belli olduğu için, çok yüksek olmadığı için birazcık yavaş yükleniyor. NFT'lerde büyük dosyalar olduğu için. Ama burayı göstermek istiyorum çünkü artık birçok insan NFT'leri sergilemek için burada bu tarz galeriler kuruyorlar. Ne kadar kullanılacak, ne kadar gelişecek bunu göreceğiz ama
Decentraland'de mesela arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz, burada sohbet edebilirsiniz, işte bir sürü etkinlik oluyor, işte ona göre eğer bu hoşunuza giden bir şeyse kendinize kıyafet alırsınız, dans alırsınız, neyse bir sürü şey yapabilirsiniz. Bu da NFT'lere bir kullanım alanı yaratan önemlice platformlardan bir tanesi. Bugün itibariyle tabii grafikler, hele ki yani bilgisayar oyunlarında alıştığımız grafiklere göre çok geride. Ama zaman içinde bu dünyaların VR'la, yani işte sanal gerçeklikle, yapay gerçeklikle birleşmesi oldukça bence kullanım alanları artacak. Sanal gerçekliğe değinmişken birazcık artırılmış gerçekliğe de değinmek istiyorum. Aslında bir süredir Gucci, Dior gibi markalar dahi kendi alışveriş uygulamalarına bu artırılmış gerçeklik teknolojisini eklemişlerdi. İşte Gucci ayakkabınızı almadan önce deneyebiliyordunuz mesela artırılmış gerçeklikle ayağınızda nasıl göründüğünü vesaire. Şimdi NFT teknolojisiyle de birleştirerek bazı büyük moda markalarının sadece NFT kıyafet serileri, kıyafetleri işte yaratacağı söyleniyor. Bu tarz koleksiyonlar hazırlanıyormuş. Buna göre işte belki sadece telefonla görebileceğiniz, telefonunuzu arkadaşınıza tutturduğunda işte üstünde NFT bir kıyafet, bir tişört görebileceğiniz, çılgın bir şapka görebileceğiniz veya belki de işte bu Google Play miydi? O Google'da gözlükleri vardı, tutmamıştı zamanla ama belki de ona benzer teknolojiler oturdukça daha fazla hayatımıza girecek olan NFT kıyafet alanında bir yandan birazcık utangaç olarak biraz yavaş ama gelişmeye devam ediyor. Bugün videoyu bitirmeden değineceğim son konu NFT'lerin geleceğine ilişkin bu collectible parçalar, yani koleksiyonu yapılabilen işte kartlar, obje demek tabii zor da sanal objeler diyelim. Bu çok geniş bir spektrum, birçok şey var. İşte alan adları var mesela Ethereum alan adları, işte alfabe harfleri mint etmişler, onları satıyorlar. Ama bunun en böyle şu anda tutanı sporcu kartları vardı eskiden, hatırlarsınız. Onlar benzerleri. İşte futbolcular için sporcu kartları var. Onu bir şekilde bu fantazi futbolla birleştirmişler. Ben kendi tarafımda basketbolu birazcık daha çok sevip merak ettiğim için onu biliyorum ki bu NFT işinin en başında ilk girenlerden bir tanesi NBA'ydi. NBA Top Shot diye bir site var. NBA Top Shots'ta spor koleksiyon kartları gibi ama belli maçlardan anlar, işte bu çok iyi maçlar, bloklar işte vesaire gibi şeylerin anları satılıyor. Buna ilk girişte işte 1-0 koleksiyoncu, yeni başlangıç koleksiyoncusu olarak başlıyorsunuz. İşte ne kadar koleksiyoncu puanınız artarsa o kadar iyi kartlar satın alabilmeye başlıyorsunuz. Bu arada tabii fiyatları oldukça yukarı doğru çıkıyor. İlk başlangıç paketi $9. Ben yakın zamanda aldım. 3 tane kart çıktı. Çıkanların 2 tanesini 4 dolardan sattım. Dolayısıyla yani azıcık kar etmek mümkün. Şu anda izlediğiniz Cedi'nin bir bloğu da çıktı. Onu biraz daha yukarı satıyorum. Çünkü sistem şöyle çalışıyor. Bu kartların belli nadirlik miktarları var. Ne kadar nadirse o kadar para ediyor. Ama en az nadir kartların bile işte ne bileyim ben 40.000 tane varsa ve sizin elinizde birinci kart, ikinci kart vesaire varsa onlar işte birkaç bin dolara kadar para edebiliyorlar. 9 dolara aldığınız kartlar ama ihtimal tabii oldukça düşük. Ama bu collectible'larda NFT'lerin geleceğiyle ilişkin takip edilmesi gereken işte yeni spor alanlarının girdiği, yeni fikirlerin koleksiyonu yapılabilecek objelere çevrildiği, dijital objelere çevrildiği alanlardan bir tanesi. Bugünkü videoyu burada bitirelim. Bana yazacağınız yorumlarınız, sorularınız, fikirleriniz olursa lütfen aşağıda benimle paylaşın. Yeni video fikirlerinizi de, merak ettiğiniz şeyleri de yazarsanız bir sonraki videoyu ona göre de hayal ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.